Yıllardır, hatta asırlardır dünya üzerinde krizler sıklıkla yaşanmaktadır. Bunlardan en sık yaşanan ve krizin başladığı ülkeden belki de binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen o ülkelerde yaşayan insanların bile hayatını etkileyen ekonomik krizlerdir. Para veya değerli menkuller birbirleriyle bağlı oldukları için ekonomik hacmi büyük ülkelerde yaşanan bu tarz krizler büyük bir coğrafyayı etkisi altında bırakabilir. Bu krizlerden birisi de 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan mortgage krizidir. Bu kriz, ABD ve tüm dünya için 2008 yılının ekonomik açıdan büyük bir buhran dönemiyle sonlanmasına sebep olmuştur. Yaşanan mortgage krizinin ardından bütün dünya zor bir dönem geçirirken aralarında o zamanlarda ABD'nin en büyük 4. yatırım şirketi olan Lehman Brothers'ın da yer aldığı büyük şirketler battı. Krizin temeli aslında 2000 yıllarında halkın konut almaya teşvik edilmesi ve heveslendirilmesiyle atılmış oldu. Bu teşvikler sonunda Amerika'da yükselen emlak borsası, beraberinde bankaların hızlı bir şekilde uygun faizlerle mortgage yani konut kredisi verme serüveniyle devam etti. Bankaların iştahı, yükselen emlak değerleri karşısında o kadar çok kabarmıştı ki kredi derecelendirmelerini oldukça düşük seviyelere çektiler. Bankaların bitmek bilmeyen iştahı sonucu ABD'de yer alan bankalar ve finans kurumları düşük gelirli ailelere yüksek riskli kredi notlarıyla krediler vermeye başlamıştı. Yani aylık geliriniz $1000 olsa bile size $200.000 kredi verebiliyorlardı. Bankalar en kötü ihtimalle borçların ödenememesi durumunda varlıkların kendilerine geçeceğini ve satış yoluyla yine kar elde edebileceklerini düşünüyorlardı. Verilen bu kredi akitleri birleştirilerek ve paketlenerek borsada alınıp satılabilen tahviller haline getirilmişti. Tahviller, anonim şirketlerin kaynak bulmak amacıyla ticaret ya da sermaye piyasası kanunlarına göre itibari kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak üzere çıkardıkları vadesi 1 yıldan uzun borç senetleridir. Konuyla alakası açıklandığında ise bu durum, ABD bankaları ve finans kurumları, insanların borçlarını ödeyeceği ve fon değerlerinin artacağı yönünde işlem yapmaya başlamaları ile açıklanabilir. Borsada alınıp satılan bu tahvilleri, yatırım bankaları ve ticaret bankaları almaya başladı. Bu tahvillerin alınıp satılması sırasında o kadar yüksek hacimlere ulaşıldı ki, yeni tahviller borsada paketlenmeye ve satılmaya başlandı. Borsada yüksek risk içeren tahvillerin getirisi yüksek olabileceği gibi, kaybettirebileceği rakamlar da büyük olacaktı. Yani bu tahviller ile uzun dönem iş yapılması yüksek risk içermekteydi. Brokerlar yani aracılar aracılığı ile kredi verme işlemleri başlayınca piyasada büyük bir aktiflik yaşandı. Ancak yüksek gelir elde etmek isteyen kredi kuruluşları ve aracıları verilen kredi puanları ile risk grupları ile ilgili yanlış, eksik ve yanıltıcı bilgiler paylaşmaya başlayınca borsadaki tahvil gruplarının da risk ve güven dereceleri sarsılmaya başladı. Yani kredi verme olayı müşteri tarafında yüksek riskli olarak görünmesine rağmen bankaya ve tahvil gruplarına verilen bilgiler tam tersi olabiliyordu. Bankalar ve yatırım şirketleri de bu sırada gelen yoğun talepler ve incelemeler arasında kaybolmuş, kontrolü elinden kaybetmiş, tamamen dışarıdan verilen bilgilere göre ilerlemeye başlamıştı. Bu da borsada aslında güvenli olmayan, yüksek risk grubu içeren fonlarla birlikte büyük bir ekonomik hacim oluşmasına sebep olmuştu. Yeni fonların riski, yanlış verilen bilgiler nedeniyle güvenilir görünüyordu. Ayrıca dışarıdan kazançlı ve güvenilir görünmesine sebep olunmuştu. Fakat olayın içerisinde çok kötü sonuçlar doğurabilecek durumlar vardı. Düşük gelirli bireyler ve aileler birden fazla kredi kullanabilir ve ev satın alabilir hale gelmişti. Aslında bu durumun ekonomik açıdan ne kadar kontrolden çıktığının göstergesiydi. 2007 yılının sonlarına doğru ise tüm bu olanlar patlaklarını vermeye başladı. Olası krizin etkileri ile ilgili öngörüler nedeniyle önlemler alınmaya başlamıştı ancak borsadaki işlem gören tahvillerin yanlış gruplandırılması kimsenin incelemesi altından geçmemişti. Bu nedenle de krizin etkisi öngörüldüğünden daha büyük olacaktı. 2008 yılının son çeyreğine doğru insanlar faizleri yükselen kredileri ödeyemediler. Aksamalar başlayınca piyasa büyük bir çalkantıya girdi. Eylül 2008'e gelindiğinde 623 milyar dolarlık aktif büyüklüğü olan, 2018'in ilk 6 ayında %73 değer kaybeden ve 619 milyar dolarlık zarara uğrayan Lehman Brothers iflasını açıkladı. Dönemin Merkez Bankası Başkanı Greenspan bu iflası yüzyılın krizi olarak tanımladı. Elinde çok miktarda yüksek riskli konut kredisi tutan yatırım bankalarından Bear Stearns, Mart ayında iflas ederek ABD hükümeti tarafından diğer bir yatırım bankası olan JP Morgan Chase'e satıldı. Bu iflası diğer bir yatırım bankası olan Lehman Brothers ve Merrill Lynch, aynı zamanda sigorta firması American International Group izledi. Washington Mutual ve Wachovia gibi bankalar iflas ederek diğer bankalara satıldılar. Bankalar iflas ettiklerini açıklıyor, bu bankalarda hesabı olan insanların bankalara akın etmesiyle kriz daha da büyüyordu. Bu krizi durdurmak için Eylül ayı sonlarında ABD Kongresi 700 milyar dolarlık bir kurtarma paketini onayladı.
Birleşik Krallık'ta ise emlak borsası Amerika'da olduğu gibi düşüşe geçti. Ancak ciddi bir kriz yaşanmadı. Amerika ile birlikte Almanya, Portekiz, Hollanda, İspanya önderliğinde Avrupa Birliği'nde ve hatta Çin'de bankalara yardım fonları kurulmuş ve küresel kriz atlatılmaya çalışılmıştı. Ancak tüm dünya genelinde pek çok banka battı ve devlete veya özel şirketlere satıldı. Krizin etkileri dünya genelinde uzun süre hissedildi ve birçok ülkede ekonomik durgunluğa yol açtı. İşsizlik oranları yükseldi, şirketler iflas etti ve piyasalar büyük kayıplar yaşadı. Krizin sonuçları hala hissedilmekte ve birçok sektör kriz sonrası yeniden yapılanma sürecine halen devam etmektedir. Mortgage krizi artık finansal düzenlemelerin ve kredi verme politikalarının ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek olarak kabul edilmektedir. Krizin ardından dünya genelinde finansal düzenlemelerin sıkılaştırılması ve kredi verme politikalarının gözden geçirilmesi için adımlar atıldı. Ancak krizin yol açtığı etkiler hala hissedilmekte ve kriz sonrası dönem birçok ülke için hala zorlu bir süreç olarak devam etmektedir.